Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ıslak keçe ile sabun nasıl kaplanır onu göstereceğim size. Öncelikle renkleri bu şekilde karıştırıyoruz. Renk karıştırmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bu benim tercihim. Ben renkleri karışık seviyorum. Tek renkte kullanabilirsiniz. Fakat yünleri bu şekilde açtırarak, yün liflerini ayırarak, düzelterek bir dizim yapıyoruz. Pat pat naylon üzerinde ve bu pat pat naylon ne kadar sert olursa iyi olur. Daha tırtıklı veya tırtıklı bir yüzey bulabiliyorsanız o da olur. Yani yün liflerinin birbirine geçmesi bu tırtıklar sayesinde oluyor arkadaşlar. Bu dizim şekli çok önemli. Burayı zaten fazla kırpmadım. İyice göresiniz diye. 3 kat yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, önce sağa doğru yünlerimin liflerini dizdim. Daha sonra yukarı doğru ve tekrar sağa doğru yünlerimi diziyorum. Bu sabun kalınlığı için yeterli oldu. Fakat daha farklı bir şey yapacaksanız, mesela şapka veya çanta gibi daha fazla yün, daha kalın, daha fazla dizim yapabilirsiniz. Zaten yapmalısınız daha doğrusu. Ayrıca yün liflerini birleştirmek için zeytinyağlı sabun ve sıcak su kullanıyoruz. Önce zeytinyağlı sabunumu sıcak suyun içinde hafifçe erittim, köpürtebilecek gibi. Bazıları pardon, çok sulu yapıyor arkadaşlar. Çok sulu çalışıyor. Ben öyle çalışmıyorum. Gerek de yok. Çünkü zaten yün liflerini birleştirecek olan şey ağırlıklı sabun. Zeytinyağlı sabun. Yün liflerini bir arada tutmak için tül kullanıyorum arkadaşlar. Bir parça tül. İnce naylon çorabın içine geçirerek de yapılıyormuş. Onu ben hiç denemedim. Bilmiyorum, belki denersiniz diye bilgiyi vermek istedim. Şimdi sabunun diğer tarafı için de yün dizimi yapıyorum. Yün liflerin dizimini yapıyorum. Bu tarafı biraz daha ince yapacağım ve biraz daha küçük yapacağım arkadaşlar. Çünkü içeriye doğru kıvırdığımızda zaten buraya bir şekilde toplaştı yünlerimiz var. Yine köpük ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi çok sulu çalışmıyorum. Yani bilmiyorum, bazıları artık masadan sular akacak kadar sulu sulu çalışıyor. Gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyin bir değişik. Bu da bir değişik bende. Yün liflerini kıvırırken arkadaşlar köşelere dikkat etmek gerekiyor. Yani fazlalık kalmayacak. Şimdi sıkı sıkı gerdirerek sabunumu sarıyorum. Biraz daha büyük bir tül olsaydı benim için daha iyi olabilirdi. Tülüm biraz küçük kalmış.
ve keçeleştirmeye başlıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 dakika 25 dakika kadar bu şekilde ovaladım. Keçeleşmenin tam olup olmadığını anlamak için böyle bir test yapıyoruz arkadaşlar. Birazcık yün çekiyoruz. Geliyorsa da olmamıştır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de sıcak da keçe için çok önemli. Biraz sıcak suya, çünkü suyum soğudu. Biraz daha ısıttım suyumu ve sabunumu içine atıyorum. Sabunum da ısınıyor bu arada. Elimde ısınıyor ve keçeleşme daha kolaylaştı. Şimdi yıkayalım. Arkadaşlar bu sabunlardan ben daha önce çok yaptım, sattım. Bir tane de kendim kullandım. Fakat çok büyük sabunlar için çok kullanışlı değil. Yani banyoda kullanacaksanız çok kullanışlı olmayabiliyor. Çünkü sabun bir türlü bitmiyor. Artık keçenin rengi gidiyor, şekli gidiyor. Hoş olmuyor arkadaşlar. Ama küçük bir sabun kullanırsanız peeling için, doğal peeling için çok kullanışlı. Ayrıca kokulu sabun kullanırsanız güzel koku yayan, dolap içinde de saklamak için kullanabilirsiniz, koku vermesi için. Mesela benim portmantomun oğlumun bölümünün içi bunlarla dolu. Keçe sabunumuzun üstünü dekore etmek için en kolay sistem bu kurabiye kalıplarından faydalanmak arkadaşlar. İstediğiniz yükseltide iğneleyerek, keçe iğnesiyle iğneleyerek kabartılar, şekiller çıkartabilirsiniz. Kanalımda keçe yapımı videoları yayınlamaya devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorum yaparak ve beğeni atarak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Videolarıma sürekli yorum yaparak destek olan arkadaşlara da özellikle çok teşekkür ediyorum buradan. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.